hoş geldiniz. Ben düşünce suçuna karşı girişimden Berna. Şiddetsiz Eylem Atölyesi'ni kurgulamamızın sebebi, içinden geçtiğimiz bu zor günlerde şiddetsiz direniş yöntemlerini öğrenmek, bu konuyla ilgili çalışma yapan hukukçuların, aktivistlerin deneyimlerini dinlemek, aynı zamanda akademisyenlerin deneyimlerini dinlemek ve birlikte burada fikir üretmek, yeni direniş biçimleri ortaya çıkarabilmek. Bu atölye dizisini Şiddetsiz Eylem Merkezi'yle birlikte kurguladık. Arkadaşlarımız burada ilk sunumu onlar yapacaklar. Toplamda 12 tane toplantı planladık. Her ay bir tane olmak üzere. Her ayın 3. pazar günü burada toplanacağız ve şiddetsizliğin kavramsal boyutunu, hukuksal boyutunu, yani haklarımızın aslında neler olduğunu ve bu çerçevede diğer konuları, psikolojik boyutunu, korkuyla baş etme yöntemleri mesela önümüzdeki aylardan ayın konularından biri ve örgütlenmeyi konuşacağız. Ben sözü Zeynep arkadaşımıza bırakıyorum. Düşünce suçuna karşı girişimden biraz bize anlatması üzerine. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Biz düşünce suçuna karşı girişim olarak aslında 1995'ten beri faaliyette izlenilebilir. İlk olarak bu Yaşar Kemal'in Der Spiegel'de yayınlanan bir makalesine ilgili olarak dava açılmasıyla başlayan bir sivil itaatsizlik sürecinden oldu bizim çalışmalarımız. Genel olarak yaptığımız sivil itaatsizlik eylemlerinde eğer bir düşünce suçu olarak tanımlanan bir suç nedeniyle ifade özgürlüğüne aykırı bir şekilde dava açılırsa insanlar da gidip aynı suçu işlediklerine dair kanıtla savcılığa başvurarak kendileri hakkında suç duyurusunu bu şekilde işliyor sivil itaatsizlik eylemleri ve bir süredir böyle devam ediyordu. Ama aynı zamanda zaman içinde ifade özgürlüğü alanında daha farklı çalışmalar da yaptık. Ne gibi mesela? 2 yılda bir toplantılarımız oluyor uluslararası konuklarla beraber. Dünyanın farklı yerlerinde düşünceleri nedeniyle mahkum edilen veya zulme uğrayan insanların kendi tanıklıklarını, deneyimlerini aktardıkları gathering adı verdiğimiz bir toplantı oluyor. Onun dışında düşünce suçu olarak tanımlanabilecek suçların çetelesini tuttuğumuz bir veri tabanımız var, adı çetele. Buradan da normalde erişimimiz olduğu iddia edilen ama bizim asla erişemediğimiz hukuki belgeleri dosyalayıp kaydını tutmuş oluyoruz. Düşünce Suçları Müzesi diye bir sanal müzemiz var. Buradan da aynı şekilde yine bir toplumsal hafıza oluşturmak adına biraz daha mizahi bir şekilde bir sanal müze hazırladık ve devamlı güncelleniyor. Bunun dışında bir de cezasızlık forumumuz var. Yani cezasız kalan suçlara dair bir toplantı oluyor her sene. Cezasızlık günü kapsamında. Şimdilik sivil itaatsizlik eylemlerimize ara verdik o hal koşulları olduğu için. Biraz da bu motivasyonla o toplantıları yapmak istedik. Yani elimiz kolumuz bağlı değil o hal olmasına rağmen. Başka şeyler de yapabiliriz. Başka şekilde kendimizi ve eylemlerimizi dönüştürebiliriz diye düşündüğümüz için zaten bu toplantıları yapmaya başladık. Bir şey yok herhalde. Tekrar hoş geldiniz. Şiddetsizlik Merkezi'nden geliyoruz bir senle. Azıcık da biz konuşalım Şiddetsizlik Merkezi. Yaklaşık 2 sene önce kuruldu. Şiddetsizlik Merkezi'nin temel derdi şiddetsizlik kültürünü yaygınlaştırmak. Böyle büyük bir hedef koyunca da bu ne demek pratikte? Malum biliyorsunuzdur sizin şiddetsizlik üzerine bir şey okumaya kalktığınızda Türkçe dilinde neredeyse parmağın sayısını geçmeyen yayın var. Yazılı, sözlü, görsel kaynaklar üreterek bir şekilde hani bu şiddetsizlik mevzusuna dair başka yerlerde üretilmiş şeyleri Türkiye'de nasıl hani adapte edebiliriz üzerine yaptığımız çalışmalar var. Ben buna daha çok şey diyormuştum, akademik yaptığımız çalışmalar. Bunun içine seminerler de giriyor biraz akademisyenlere ama şiddetsizlik konusunda tartıştırmak kavramları. Çünkü mesela biz çeviri yapıyoruz. Bazı kavramların Türkçe'de hiç karşılığı yok. Bu da ne kadar aslında şiddet kültüründen ne kadar çok nasibimizi aldığımızı gösteriyor. Daha kavramın şeyi yok, karşılığı yok, anlaşılmıyor. Biraz o yüzden akademisyenleri de zorlayarak bu kavramları tartışıp Türkçedeki aslında Türkçedeki dildeki karşılıklarını bulup yavaş yavaş o tartışmaları açarak Türkiye'de buna bir alan açmaya çalışıyoruz.
Bir diğer çalışma kolumuz da sivil toplum örgütlerine yönelik, aktivistlere yönelik veya ilgili bireylere yönelik yaptığımız çalışmalar, atölyeler oluyor. Bu şiddetsiz konuları yelpazesinde ihtiyaçlara göre bize gelen taleplere cevap vermeye çalışıyoruz. Şimdi yeni başlayacak bir projemiz de var, şiddetsizlik. Yine yaygınlaştırılması amacıyla biz medyaya gözümüzü diktik. Yani birçok insan medyayı alıp yerden yere vuruyor. Biz de biraz alıp yerden yere vurmak istiyoruz. Çünkü bu şiddet sarmalının en çok herkese ulaştığı, herkes o norm kabul ettiği yerlerden bir tanesi medya. Yani malum şu an programda biliyorsunuz. Kültürü, şiddet kültürünü çok fazla yapıyor, standartize ediyor. Herkesin kafasında normal olan buymuş gibi ve biraz bizi bu anlamda bir medyayı silkelim diye bir proje başlatacağız Ocak ayında. Onun dışında bir tane, yani yaptığımız bütün çalışmalardan bahsetmeyeceğim de sevdiklerimden bahsediyorum. Bir tanesi de şiddetsizlik deyince çoğu zaman, bugün de konuşacağız, çoğu zaman çok böyle Türkiye'nin dışından gelen ihraç bir şeymiş gibi algılanıyor. İşte Avrupa'dan, Amerika'dan, bunun tarihi oralardan geldiği için biz de bir araştırma projesi yapalım dedik. Türkiye'nin tarihini bir de şiddetsiz perspektiften bir okuyalım dedik. Çünkü yani şiddetsiz, bugün tartışacağız zaten, şiddetsiz eylem dediğimizde aslında insanın direndiği her yerde şiddetsiz eylem var. Tarihte de, Türkiye tarihinde de bunun örnekleri var. Bu araştırma projesiyle biraz bu örnekleri toplayıp yayınlamayı planlıyoruz. Başladık, hareket tasarlıyoruz araştırmayı. Çevre hareketi bitti ki en şiddetsiz eylemin en civciv kullanıldığı yerlerden bir tanesi. Yavaş yavaş işte kadın hareketi olsun, insan hakları hareketleri olsun, onlara bakacağız. Böyle bir de küçücük, bugün biz bu seriyi Düşünecek Suçuna Karşı girişimle birlikte organize ediyoruz ama bu atölyeyi Gülsen'le ben yürütücülüğünü yapacağız daha çok. O yüzden biz kimiz, azıcık da küçücük de biz kendimizden bahsedelim. Hilal benim adım. O kadar evli bir çocuğum var falan diyeceğim de. Yaklaşık bir 15 senedir bu şiddetsizlik alanında çalışıyorum. Biz antrenör diyoruz. Türkiye'de karşılığı eğitmen gibi çevriliyor ama işte bu şiddetsizlik alanında antrenmanlar düzenliyorum. Aynı zamanda işte bu antrenman tasarlama işine de uğraşıyorum diyeyim. Hoş geldiniz. Yani liseden mezun olduktan beri politik hayatında çeşitli sosyal hareketlerde aktif olarak çalıştım. Şimdi bu şiddetsizlik merkezini kurduk. Onun içinde çalışıyorum. Kısaca. Benim adım Birsen. Ben de çok uzun yıllardır insan hakları alanında çalışıyorum. Kadın insan hakları ve kadınlara yönelik şiddet alanında çok uzun yıllardır çalışıyorum. Son birkaç yıldır da artık şiddetsizlik alanındayım. Ne yapıyorum başka? Hukukçuyum, avukatım. Aynı zamanda arabulucuyum. Arabuluculuk biliyorsunuz ülkemizde çok yeni bir kavram. Çok yeni. İşte ben de bu alanda aktivizm yapıyorum ve burada da bugün bildiğimiz şeyleri sizlerle paylaşmaya geldim. Umarım birlikte güzel olur. Bugün ne yapacağız? Biraz sorulardan da anlamışsınızdır. Biraz onu söyleyeyim. Başta her ne kadar şiddetsiz eylem atölyesi dese de biz biraz şiddetsiz eylemi incelemeden önce biraz şiddetsiz mücadeleye de bakalım istiyoruz. Ne demek bu? Nasıl işler? Bugün ilk bölümümüz araya kadar şiddetsiz mücadele üzerine olacak. Bu atölye planlarken biz genelde şiddetsizlik merkezinde böyle sadece sunum yapalım, siz
biz konuşalım siz dinleyin değil de sizden de fikirleri almak üzere daha böyle interaktif bir program tasarladık. İlk bölümde dediğim gibi şiddetsiz eylemi, şiddetsiz mücadeleyi inceledikten sonra ikinci bölümde de şiddetsiz eylemin taktik olarak nasıl işlediği, yani şiddetsiz eylem diyoruz, fikrimiz var. Ama bu mücadele içinde bir taktik olarak ne zaman kullanılır, ne amaçla kullanılır, neleri vardır, nelere dikkat edilmelidir gibi ikinci bölümde de bunlara bakmak istiyoruz. Bunun için yaklaşık programımızı bitiş saati 6.30 olarak tasarladık. Zamanlar uyarsak 6.30'da bitiririz, uymazsak uzar. o sorumluluk hepimizde. Böyle bugünkü plana dair küçük bir bilgilendirme olsun. Şiddetsiz yelpazede farklı şiddetsizlik duruşları var. Bunlardan en hani bir uç pasifizm, direnmezlik diyoruz ya da mukavemetsizlik. Gandhi örneklerinden bir tanesi, bilinen örneklerinden bir tanesi. Yelpazenin diğer ucu da stratejik şiddetsizlik. Yani burada ilkesel bir şiddetsizlikten bahsedilmiyor. Eylemin sadece kendisini şiddetsiz yapmak diye söyleyebiliriz. Bunun arasında da çok farklı şiddetsizlik duruşları var. Sizin bu söylediğiniz şeylerin çoğu aslında bireysel duruşun ilkelerine dönük. İşte saygı, iletişim, evet iletişim, şiddetin, o şiddet sarmalının engellenmesi için en çarpıcı araçlardan bir tanesi dil, dildeki kullanılan şiddet. Aynı zamanda çatışmaların önlenmesi için şiddetsiz iletişim kullanıyoruz. Ben biraz şeye girmeyeceğim çok fazla. Şiddetsizlik nedir? O farklı şiddetsizlik tanımlarına girmeyeceğim. Daha çok bu sunumda şiddetsiz mücadeleye odaklanıp o demin söylediğim, hani bugün yapmak istediğimiz şeyde biraz büyük resmi göstermek istiyoruz. Yani şiddetsiz eyleme gireceğiz. Ama o şiddetsiz eylemlerinden taktik, o büyük resimde nereye oturuyor? Bizim Türkiye'de mesela şiddetsiz eyleme dair çok fazla fikrimiz var. Ama o büyük resme dair, hani o şiddetsiz mücadele diye bizim burada size sorduğumuz şeye dair bazı mücadelelerimizde bazı noktalar eksik. Bu resimde de çıktı, burada da çıktı. Mesela şiddetsiz mücadele örgütlüdür. Uzun vadeli, kısa vadeli veya orta vadeli çalışmalardan ibarettir. Sadece eylemden ibaret değildir. Eylem sadece bir taktiktir. Burada sizin söylediğiniz şeyleri hani yine oraya formüle edebilirim. Bu sunuma oraya atıfta bulunarak konuşmak istiyorum biraz. Önce başlarken bir şiddet nedir diye bakalım. Yani şiddeti konuşmayınca çünkü bu da şiddet mi acaba diye böyle kafamız karışabiliyor. Biz şiddetsizlik merkezi olarak şiddet tanımını Joan Galtung'un tanımından alıp kullanıyoruz. Aslında ama yani şiddet biliyorsunuz üzerine bir sürü kitaplar yazılmış. Çok farklı alanlardan çok farklı tanımlamalar geliyor. Bu tanımlama bizi kapsadığı için biz bunu kullanıyoruz. Neden aralara tire attığını bilmiyorum. Şimdi öyle değildi. Daha iyi. Word'de yazıp Macintosh'un şeyine uğramış olabiliriz. Neyse. Anlayın diye böyle tireler. Eceleyerek. Evet. Bu Galton'un tanımında üç seviyesinden bahsediyor şiddetin. Birincisi en çok anladığımız, en çok gördüğümüz şiddet türlerinden bir tanesi fiziksel şiddet. Yıkıcı şiddettir. İkincisi asıl bizim şiddetsizlik merkezi olarak çalışma alanlarımızdan bir tanesi. Yapısal şiddet diyoruz. Ne demek bu? Yapısal şiddet şu an içinde yaşadığımız sistemin kurgusundan kaynaklı olarak ortaya çıkan şiddet biçimleri. Burada örnek verdim, fakirlikten ölen çocuklar. Sınıf toplumunda yaşıyoruz. Sınıf toplumunda elit kesim, orta kesim ve işçi kesimi diye bir şey var. Buna göre hani gıdaya erişimi olmayan insanların açlıktan ölmelerini yadırgamıyoruz. Bu bir şiddet. Yani o sınıfın yaşadığı bir şiddet. Veya borçlanma.
banka sistemi. Yani şu an kapitalist sistem içinde yaşadığımız için bankalarla kurduğumuz ilişkiler durumunda borçlu hale gelebiliyoruz. Ve bu borçlanmadan dolayı istemediğimiz işlerde çalışabiliyoruz. İstemediğimiz işlerde çalıştığımızda iş güvenliğimiz yoksa o işten ayrılamıyoruz. Bir sürü işçilik cinayetlerine tanık oluyoruz ve onların bu kıskaç içinde kalması da bu yapısal şiddetlerden bir tanesi. Üçüncü seviye olarak tanımladığı da Galton'un kültürel şiddet. Yani o çocuğun o fakirlikten ölmesi bizi şaşırtmıyor çünkü böyle bir kültür oluştu artık. Yani buna isim vermek zorunda değiliz ama yani bir zenginlik artık kabul görüyor, yoksulluk kabul görüyor. Böyle bir rekabet kültürü var. Ve o çocuğun ölmesine şaşırmamamız, yani böyle bir kültürün oluşmuş olması da bu şiddeti tekrar yeniden doğuruyor. Yani bunun belki Türkiye'deki örneklerinden bir tanesi işte çocuk yaşta evlenmeler. Yani böyle bir kültür, yani o hani başka bir Avrupa ülkesinde böyle bir şey şiddet olarak mahkemeye taşınabilir ama bizim kültürümüzde yani daha henüz oraya gelemedik ne yazık ki. Şiddet hani bu genel kaba taslağıyla böyle tanımlarsak o zaman yavaş yavaş da neyle mücadele ettiğimize bakabiliriz. Yani şiddetsizliği hani şiddet üzerinden tanımlamıyoruz tabii ki de başka bir kültür kurma üzerinden tanımlıyoruz. Ama tabii ki de şiddetin tanımı üzerinden neyle mücadele ettiğimiz biraz daha kafamızdaki resmi açıyor. Şimdi ben dediğim gibi şiddetsizliğe girmiyorum. Onunla da ilgili hani bizim web sitemizden bayağı bilgi bulabilirsiniz. Farklı şiddetsizlik türlerine dair de. Ama bugün biraz o büyük resim üzerinde durmak istiyorum. Nedir bu şiddetsiz mücadele dediğimiz şey? Demin söylediğim gibi şiddetsiz mücadele örgütlüdür. Yani bir sosyal hareket içinde kullanılan araçlar şiddetsizse buna şiddetsiz mücadele diyebiliriz. Sosyal hareket nasıl işler? İçinde kampanyalar yapar. Kampanyaları biraz ben burada işleyeceğim. Yani bundaki kastım sosyal medya kampanyası veya bazı örgütlerin yaptığı kampanyaları daha onları da katarak başka bir tanım üzerine gireceğim. Bu bizim en çok mesela Türkiye'de de benim gördüğüm noktadan yaşadığım sorunlardan bir tanesi uzun vadeli strateji yaparak sosyal harekette içine girişmiyoruz. Tepkisel kalıyor hareketlerimiz. Yani ve sistemler, devletler zaten bu taktiği kullanıyor. Hani sürekli bir yapay gündem oluşturarak bizi sürekli tepki vermek pozisyonunda bırakıyorlar. Tabii ki de hani vermezsek iki ucu boklu değnek gibi vermezsek yine istediklerini yapıyorlar. Verirsek de bu sefer enerjimizden ve kaynağımızdan yiyoruz. Oysa ki hani başarılı şiddetsiz mücadelelere baktığımızda aslında gündem belirleyici olan, yani baskıyı kurgulayan onlar. Peki bunu yaparken nelere dikkat ediyoruz? Yapısal koşullar dediğimiz koşullar var. Bunlar yapısal koşul, içinde bulunduğumuz kültür, orta sınıfın varlığı, bağımsız medya, birazdan onlara da gireceğim, gibi birçok koşulu tanımlayıp o koşullar üzerinden strateji üretmeye bakıyor. Yani orada riskler de var, olanaklar da var. Bir şey soracağım. Lehine olan zorluklar ne? Nasıl örnekleyebiliriz? Pardon? Orada diyordu ki sosyal hareketler lehine, onun yararına olan zorluklarda bir şeyler. Evet, mesela Türkiye'de bağımsız medya yok şu an. Bu mesela bir zorluk. Bu hareketin lehinidir çünkü medya bizim sözümüzü büyük sayılara ulaştırma araçlarından bir tanesi. Bunu kendi lehine de kullanabilirsin. Yani bağımsız medya olmaması üzerinden bir sosyal hareket yapabilirsin. Anladım. Bu demin bahsettiğim yapısal, yani bir hareket planlanırken, şiddetsiz mücadele planlanırken önce içinde bulunduğumuz ortamı analiz etmemiz gerekiyor. Yani bu değişken, her zaman aynı sabit koşullar içinde değiliz. Mesela işte toplumdaki eğitim düzeyi değişebilir.
fakirlik düzeyi değişebilir. Bunlara göre bunlar ne demek? Biraz heyecan yaptım böyle sonra söyleyeceğim. Şimdi söyleyecektim. Şeye bakmak gerekiyor. Yani elimizde ne var? Bir kurgu yapmadan önce, bir stratejik çalışma yapmadan önce elimizde ne var? Yani nasıl bir ortam var şu an? Ve bu ortam benim hareketime, yapmak istediğim, değiştirmek istediğim şeye dair katkı mı koyuyor? Buradaki olanakları kullanabilir miyim? Yoksa büyük riskler mi taşıyor? Şu an riskli bir dönemdeyiz mesela, o halde. Ve bunu kurgulayacağımız hareketler veya stratejiler içinde şu an dikkate almak zorundayız. Güvenlik riski şu an hit noktasında. Biz sürekli, yani ben mesela politik hayatıma başladığımda şiddetsizliğin bireysel bir duruş olduğunu ve bunun stratejisinin yapılmaması gerektiğini, yani hani değişim kendinden başlayarak diğerleriyle birlikte değişimi yaşayarak o değişimi arzu ettiğimiz dünyayı kurgulayabiliriz inanıyordum. Ama şu an geldiğim noktada yaşadığım yılların deneyimiyle stratejinin elzem olduğuna karar verdim. Çok militarist bir kavram. Bir tane bu şiddetsizlik alanında ismi bilinmiş bir şey var, akademisyen var, arkadaşım. Yani bir sürü de yazıları, kitapları, ıvır zıvır var. Ve bir gün şey dedi yani, ve benim ikna sürecim orada başladı. Mücadele ettiğimiz karşıt bütün olanakları sahip, ordusu var, silahları var, inanılmaz bir disiplini var. Bütün mekanizmalar onun elinde. Ve biz onun kurguladığı sistemde hoşumuza gitmeyen veya haklarımızı ihlal eden bir durumla karşılaştığımızda onunla mücadele etme durumunda kalırız. Ve bu mücadele bu kadar örgütlü, bu kadar bütün gücü sahip bir karşıt varken biz sadece kendimiz kalkıp işte küçük adacıklarda mücadele edemeyiz. Onun kadar oturup disiplinli strateji yapmamız gerekir demişti. Yani güç, çünkü güç orada. Bizim de o gücü dengelememiz lazım. Bizim de kendimizi güçlendirmemiz lazım. Dolayısıyla bunlardan bir tanesi, evet biz yani mücadele eden, sosyal değişim için mücadele eden insanların asıl güç bizde ama örgütlenmediğimiz sürece o gücü yeterince baskı kurmak için kurgulayamıyoruz, kullanamıyoruz. Bu strateji hikayesi buradan çıkıyor. Yani biz tekrar o baskı kuracak gücü nasıl bir araya getiririz? Bunun 3 aşaması var deniyor teorilerde. Orada oklar var, görünmüyor da yukarıya doğru giden. Birinci aşaması, yani bu 3 aşamada da stratejik planlama yapılıyor. Birinci aşaması taktikler. Burada söylediğiniz bir sürü şeyin bazısı taktikleri atfedilen şeyler. Özellikle bu şiddetsiz mücadele kısmında söylediğiniz işte sanat, grafiti, ekolojik döngü gibi. Bunların aslında çoğu taktik. Demin söylediğim gibi örgütlü biçimde bir araya gelip bir hedef için, bir amaç için bir mücadele kurguladığımızda biz buna şiddetsizlik literatüründe kampanya diyoruz. Onun da planlanması için yine stratejik planlama yapıyoruz. Ve bunu neden yapıyoruz? Bir vizyonumuz var, bir hayal ettiğimiz, ulaşmak istediğimiz, arzuladığımız bir dünya var. Bu 3 aşamada da sürekli bunların birbiri arasındaki uyuma dair bir stratejik planlama yapmamız gerekiyor. Ne oluyor yapmadığımızda? Bu çok sık sokakta yaşadığımız durum. Sokağa çıkıyoruz, orada bir şeyler oluyor, o bir şeylere göre bir sonraki adımı planlıyoruz. Yine yönlendiriliyoruz yani. Burada birinin sözü, yani stratejisiz bir taktik yenilgiden önceki gürültüdür diyor. Genelde de öyle oluyor. Bu en son şeye baktığımızda da işte cinsel istismar yasa şeyini, evet sokağa çıktık, çok güzel de baskı oldu. O an çok güzel bir kelime oyunuyla o kurduğumuz baskıyı
değiştirdiler, geri çekildi. Nereye geri çekildi? Komisyona geri çekildi. Yasa geri çekilmiyor. Bu çok sık kullandıkları bir taktik. Zaman kazanıp başka gündemleri araya sokup yine istediklerini yapıyorlar. Ve yani orada uzun vadeli bir strateji kullanmadığı için bu yasaya dair ya da kuruldu da yeterince etkili biçimde örgütlenmediği için o ikinci dalgada geçirdiler istedikleri. Bu kampanya diyorum, ne diyorum yani? Kampanyalar ya da şiddetsiz mücadele diyeyim, bir amacı var. Belli bir amaca ulaşmak için vurgulanıyor. Ve burada en kritik şeylerden bir tanesi, biz hedef diyoruz. İngilizceden hani amaçla hedef aynıymış gibi geliyor da birisi aim, goal, diğeri de target. Yani bu da militarist bir şeyden geliyor. O hedef aldığımız, yani biz buna karşıt diyoruz. Düşman asla demiyoruz. Karşıt, bir tane karşıta yönelik kampanya. Yani bir sisteme karşı, bir soruna karşı kampanya yapılmaz. Çünkü değişim yaratmak istiyorsak, o değişimi yaratmak için bir yüz seçeriz. Bir yüz seçtiğinizde insanlar empati kurabiliyor. Sizin konunuzla ilgili olmayan insanlar ne demek istediğinizi anlayabiliyor. Yani şöyle, hani yüzden kastım bir şirket de olabilir bu. Enerji Bakanlığı'nı ben karşıt olarak almıyorum. Enerji Bakanlığı'nın bilmem ne komisyonundaki bilmem ne kişisi benim karşıtım olabilir. O karar vericilerden. Böyle kurgulanan kampanyalar çok daha başarıya ulaşmaya elverişli oluyor. Ve burada yine kritik olan şeylerden bir tanesi sürekli bir döngü var. Yani onun kampanyanın içinde de sürekli bir hareket var. Ve birazdan hani aradan sonra dediğim şiddetsiz eylemlere de oturuyor işte o taktikler serisinde. Biraz onu anlatmak istiyoruz. Hani büyük resim derken bunu kastediyorum. Bunu siz okuyun. Burada kritik şeylerden tanesi. Eğer ki bir kampanya yapmak istiyorsak, kampanyamız belki belli çok spesifik bir soruna dair olabilir. İşte diyelim ki yine aynı örnekten gideyim, cinsel istismar yasasına karşı kampanya yapıyoruz. Ama vizyonumuz aslında tüm bireylerin, buna çocuklar da dahil, tüm bireylerin insan haklarına erişiminin olduğu, huzur içinde yaşadığı bir dünya. Sorunlardan bir tanesi işte erken evlilik. Diğer sorunlardan bir tanesi eğitime erişim. Diğer sorunlardan bir tanesi işte çocuklara uygulanan şiddet. Ama biz kalkıp işte bütün çocuk hakları için kampanya yaptığımızda bu çok uzun vadeli ve çok yorucu ve neredeyse hani ulaşması çok zor bir konu. Oysa ki her birini tek tek seçtiğimizde, onlara özel kampanya yaptığımızda bunları başarmak daha kolay ve her başarılan kampanya bir sonrakine hazırlık yapar. Çocuğa karşı şiddete dair bir yasa çıkar diyelim ki. İkinci adımı olabilir. İşte çocukların eğitime erişimiyle ilgili bir yasa çıkarmak. Anlamadığınız yerde sorabilirsiniz. Ben böyle oradan buradan karıştırarak yapıyorum ama. Bir örnek, kadın cinayetleri önlenebilir kampanyası. Mesela buradaki vizyon ne? Kadının öldürülmesini engellemek mi? Yoksa toplumsal cinsiyet rollerinden dolayı ne kadının ne erkeğin ya da diğer cinsiyetlerin ayrımcılığa uğramadığı bir dünya. Yani büyük resim, en büyük vizyon ne? Dolayısıyla yani kampanya başlıkları da o vizyona dair bir vermesi lazım. Ne bileyim ona? İpucu. Bu demin söylediğim şeylerin büyük resimlerden bir tanesi daha. Sosyal hareketler kampanyalardan oluşuyor. Mesela çevre hareketine bakıyoruz. Çevre bir hareketse
Bunun içinde farklı örgütlerin yaptığı kampanyalar var. Kuzey Ormanları Savunması dediğimiz, Greenpeace dediğimiz. Kuzey Ormanları Savunması 3. Köprü'yle ilgili kampanya yapıyordu. 3. Havalimanı ile ilgili kampanya yapıyor. Greenpeace'e atıyorum işte kömürle mücadele ile ilgili kampanya yapıyor. Hepsinin oluşumundan bir çevre hareketi diye bir şey ortaya çıkıyor. Sizin burada da ilgimi çekmişti demin tam hatırlamıyorum hangi kelimeyle olduğunu da katılımcılığa dair bir şeyler, çoğulculuk kelimesi. Mesela hem şiddetsiz eylem hem şiddetsiz mücadele herkes içindir. Örnek vereyim, mesela engelliler için yapılan bir kampanya bile herkes içindir. Çünkü engellilerin haklarıyla ilgili bir çalışma yaptığınızda aslında bütün toplumun engellilerin haklarına dair eğitimini içerir. Dolayısıyla bütün herkes bundan faydalanır. Gönüllüdür, yani buna herkes katılabilir. Burada mesela hatalardan düştüğümüz, benim de kendimin de sık sık düştüğü kampanyaları bazen örgütlerle çok özdeşleştiriyoruz. İşte bir örgütün kampanyası işte kadın cinayetlerini durduracağız platformunun kadın cinayetlerini önleyeceğiz kampanyası o kadar onlar iç içe geçiyor ki bu da diğerlerinin katılımını engelliyor. Yani o dediğim herkesin katılımını açık kampanya yapabilmek gerçekten kritik şeylerden biri haline geliyor. Sizin kimliğinizle, örgütünüzle çok özdeşleşti. İşte bunu kırmak gerekiyor. Uzun uzun tartışabiliriz. Benim sadece bu örneği seçmemin sebebi başka hani son dönemde gördüğümüz sivil direniş örnekleri de vardı. Şimdi dünyada gördüğümüz o sivil direnişler, o meydan işgallerinin aslında öncesinde bir sürü kampanya çalışması var. Onların çoğundan haberdar olmuyoruz çünkü medya onlarla ilgilenmiyor. Son o patlama noktalarıyla medyaya düşüyor bu şeyler, haberler ama Gezi zamanında da hani öncesinde işte kentsel dönüşüme dair Taksim platformunun o gezinin o şekilde kalmasına dair hem hukuksal mücadelesi vardı hem de devam ediyordu o kampanya. Dolayısıyla o kampanyanın başarısıyla sokağa dökülmedik. Ondan dolayı olmadı ama sivil direniş, Gezi bir sivil direniş miydi, kalkışma mıydı oralara girmiyorum. Lakin o sokağa dökülme anlarından önce yapılan kampanyalar var. Sadece bunu söylemek istedim. Hani o yüzden belki oralara bakarak aslında spontane miydi, değil miydinin cevabı biraz orada yatıyor. Ne kadar örgütlü biçimde sokağa çağrıldı mı, çağrılmadı mı? Bir şey anlatmak istiyorum, biraz bir yöntem göstermek istiyorum size. Ona dair de yapılan kampanyalara baktığımızda yani sizin aklınıza gelen kampanyaları düşündüğünüzde bunlardan bir tanesinin içine girmek. Genel sınıflama yapmışlar işte kampanya türlerine dair. Farkındalık kampanyaları dediğimiz daha çok bunlar bilgilendirmek üzere konuya, soruna dair bilgilendirmeyi içeriyor. Baskı kampanyaları dediğimiz biraz bunun üstünde durmak istiyorum. Şimdi örnekler de göstereceğim bunlara dair de. Bir sosyal değişim için çalışıyorsak bunun gerçekleşmesi için sosyal değişim. Diyelim ki çok başarılı bir kampanya yaptım. Herkes de konumdan, sorunumdan haberdar ve tavır değişikliği de yaşandı. Ama 5 yıl geçti, bir geriye gidiş başladı. Şimdi bunu nasıl güvence altına alırız? Bunun hani hukuk devletinde yaşıyorsak, şu an yaşamıyoruz ama yaşıyorsak karşılığı yasadır. Yani bir değişimi sabitleyen, hayata geçiren, o değişimin diğerleri için de hani katılmayan insanların da faydalanabilmesini sağlamak için bir yasa çıkarmak veya var olan yasayı kaldırmak en nihai hedeflerden bir tanesidir. Böylece o değişim güvence altına alınır. Yani başkalarının işte yeni bir hükümet geldiğinde kendi ajandasına göre değiştirmez dolayısıyla. Kolay da değiştirmez. Dolayısıyla baskı kampanyaları temel derdi biraz o yasa yapıcıları, karar vericileri
o kararı uygulamak için zorlamak, üzerlerinde baskı kurmak. Tavır değişikliği kampanyaları, farkındalık kampanyalarına çok benziyor. Ama burada hani bilgilendirmeyi yaparken, şeyleri gösterirken ne olması gerektiğini, aynı zamanda da bunun hayata geçirilmesi için tavırlarımızı değiştirmeye dair de yine eğitimler veya bilgilendirmeler yapıyor. Şimdi örnekleri gösterince daha anlaşılır olacak. Yine örgütlenme kampanyaları var. Bu da hani sadece politik örgütlenmeden bahsetmiyor. İşte halkın bir araya gelip örgütlenmesi, forumlar örnek veriyorum yani. Ne? Biraz örneklere bakalım. Mesela bilgilendirme, farkındalık kampanyalarında kullanılan taktiklerden bazıları. Sosyal medyada işte bu tür kartlar hazırlayıp kadın cinayetleri bir sorun olduğuna dair bir farkındalık geliştirmek. Raporlar, yayınlanan yayınlar, broşürler, raporlar yine farkındalık geliştirmek için bilgiyi taşımak diğerlerine. Neden farkındalık kampanyası yapıyoruz? Çünkü bir sorun var ve henüz toplumun büyük kesimi bu sorunu sorun olarak görmüyor. Bu yüzden hani farkındalık geliştirmeye çalışıyoruz insanlarla. Baskı kampanyası yine son konuştuğumuz örneği. İşte meclisin önünde insanın görüşeceği gün yapılan o cinsel istismar yasasına dair yaş 12 meclisin şeylerini, demirlerini bunu asmışlardı. Bu aslında doğrudan o yasanın o şekilde olmamasına dair baskı kurmak üzerine yapılmış bir eylemdi. Meclisin önünde ve diğer şeylerde yapılan eylemler. Bu tavır değişikliğine bir örnek. Aslında buraya sabah aklıma buraya gelmeden önce bir tane daha fotoğraf koymak vardı ama bir şekilde gösteremedim fotoğrafı teknik olarak. Bir tanesi bu. Dildeki ayrımcılığa dair söylüyor, hani dilinizi değiştirin, tavrınızı değiştirin. Tavır değişikliklerindeki mevzu şu, yani kadına dair uygulanan şiddetle ilgili bir sorun var. Diyelim ki yasa da geçirdim ben buna dair. Bütün hani değişimi de bir şekilde yarattım ama sen tavrını değiştirmediğin sürece o şiddet devam edecek. Dolayısıyla hani bunun tümden çözülmesi için yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de bu tavır değiştirmeye dair çalışma yapmak. Diğer koyamadığım resimde bu erkeklerin bacak ayırarak oturup alan işgal etmesine dair hani bacaklarını kapat, doğrudan hani o şekilde oturduğunda işte diğerlerinin alanını alıyorsun, böyle yapma diye kampanyalar yapıldı. İğne eklemişler. Hı? İğne. Ben onu bilmiyorum. Bu örgütlenme kampanyası Vardeva forumundan bir şey. Yani özellikle Gezi sonrası çok fazla forum ortaya çıktı ve yerli halk kendi arasında örgütlenip kendi mahallesinin sorunlarını tartışmaya başladı. Yani bu onlara örneklerden bir tanesi. Şimdi bu yöntemi biraz anlatmak istiyorum. Bunun için kağıda yazacağım ama nasıl göreceksiniz? Böyle yerde yapsam görüyor musunuz? Bilmiyorum. Kalem çok. Bu çıktı değil mi? Biraz bu kampanya türlerine bakarken neden bu kampanyalara bakıyoruz? Şunu anlatmak istiyorum. Diyelim ki bir araya geldiniz, bir sorun var ortada ve bunun üzerine çalışmak istiyorsunuz. Ve nasıl bir çalışma yürüteceğinize dair çok basit bir yöntem ama çok da hani taktiklerin nasıl neler olabileceğine dair bir fikir de veriyor size.
Bana mesela Türkiye'deki sorunlardan bir tanesini söyler misiniz? Bir tanesini. Cinsel istismar. Kime karşı? Kadınlara karşı. Çocuklar. Bir tanesini söyleyeyim. Kadına karşı cinsel istismar. Şimdi nasıl formüle ettiğimizde buraya nasıl yerleştireceğimiz konusunda da şey. Kadına uygulanan cinsel istismar mı? Ya da neyse öyle diyelim. Tamam, daha spesifik olsun. Tamam, bu kadına uygulanan cinsel istismar Türkiye'de çoğunluk tarafından bilinen bir mevzu mu? Aslında evet. Şu anda bilmiyor diye düşünüyorum. Biliniyor ama artık sıradanlık oluştu yani. Çoğunluğu şöyle kastediyorum. 80 milyonsa nüfusumuz. 80 milyon tamam biliyorsa burada ya da 79 diyelim. Ama 5 milyon biliyorsa burada. Sadece 100 kişi biliyorsa burada yani. Bilmiyor. Cinsel, o yüzden formülasyon. Kadına şiddet desem çoğunluk biliyor yani. 79 milyon biliyor değil mi? Tamam. Biliyor mu? Yani Tamam. İkinci sorumu soruyorum. Tamam. Bir şekilde biliyor. Diyelim ki 10 milyon biliyor, 20 milyon biliyor mu? Biliyor. Peki bu toplumda açık biçimde konuşuluyor mu yoksa kapalı mı? Evet, bu önemli işte. Yani ne kadar ölçülebiliyor? Evet. Yani açık biçimde konuşulduğunda bundan kastım şey medyada haber oluyor. Ara ara işte buna atıflarda bulunuluyor. İnsanlar kendi aralarında konuşuyor buna dair ne olabilir. 10 yıl öncesine göre çok ciddi bir artık hani dile gelme ki zaten hani artık herkesin eline geçen mobil cihazlardaki sosyal medya ve diğer haber alma olanaklarıyla beraber artık çok daha büyük bir kitlenin elinin altında bu bilgi, evet hani kavramsal olarak ya da entelektüel ya da akademik olarak bunu tanımlayamıyor olsa da belki içten içe bunu herkes biliyor. Tamam ama açıkça konuşulmadı. Konuşulmuyor. Yani Özellikle evet, Konuşulmuyor. Tamam o zaman şöyle diyeyim. Orta bir çoğunluk biliyor. Çok da kapalı olmasa da biraz kapalı. Yani Burada. eğer şeyse evlilik içerisinde gerçekleşiyorsa tamamen kapalı. Tamamen kapalı. O yüzden hani kadına yönelik cinsel istismar diyeyim. Mesela Yani bir şey söyleyeyim mi? Bir konu ana akım medyada tartışılıyorsa yani çoğunluğun izlediği medya kanallarında tartışılıyorsa kapalı olabilir mi artık? Yoksa halk arasındaki kapalılığından mı bahsediyoruz? halk arasında kapalı olması. Yani yüzeysel bir şekilde kadının cinsel istismar olduğunu... Sistematik bir sorun olarak sen görmüyorsa bunu aslında Evet. konuşulmuyor demektir. Peki başka bir soru soruyorum. Şeyli olay gibi yani. Yüzdelik bir şey. Yüzeysel olay gibi. Mesela Bartın'daki yeni yapılacak termik santrale dair çoğunluk mu biliyor, azınlık mı biliyor? Açık bir şekilde konuşuluyor mu, kapalı mı mevzu? Azınlık biliyor ve mevzu da kapalı değil mi? Aynen. Çünkü daha termik santrallerin zararlarını da bilmiyoruz. Peki, kadın cinayetleri bütün herkes biliyor herhalde değil mi? Evet, Çoğu yani. toplumda. Ve açık biçimde konuşuluyor mu? Konuşuluyor. O zaman bu. Şimdi bunu gerçekten nasıl formüle ettiğiniz bunun yerini de değiştiriyor. O yüzden formülasyonu yapmak aslında ilk adımlardan bir tanesi bir kampanyayı planlamaya başlamadan önce. Nasıl formüle edeceğim, kimleri dahil edeceğim ve kimlere ulaşmam gerektiğini de tanımlıyor. Şimdi bu şeydi, bu yöntemde, yani şuraya da bir tane bir şey bulsaydım iyiydi ama uzatmayacağım. Konunuz azınlık tarafından biliniyor ve toplumda konuşulmuyorsa farkındalık kampanyası yapmanız gerekiyor. Ne demek bu? Konumu çoğunluğa anlatmam gerek.
açık biçimde konuşulmasını sağlamam gerek. Bir şey söyleyeyim. Belki buraya örnek olabilir. Kültürel varlıkların korunması. Kültürel varlıkların korunması bir azınlık tarafından Çoğunluk olmadığı kesin. Ama açık olarak da konuşuluyor. açık konuşuluyor. Filmlerde olan bir şey. Evet. Mesela ona dair belki düşünmüştüm ben ama tam da emin olamadım ben de. Trans cinayetleri mesela. Açık olarak konuşabiliyor. Yani hani translara uygulanan şiddet ülkede yer alıyor. Eskiden hani hep 3. sayfa haberlerinde görülecek falan. Ama bu bir sorun olarak tanımlanmıyor. Sorun olarak sadece bir azınlık tarafından tanımlanıyor. Ama toplum bunu konuşuyor. Yani hani yine bir trans öldürülmüş, yine bir bir şeye saldırmış falan gibi. İşte yine yakıldı falan gibi haberler hani toplumun farkında olduğu şeyler. Velhasıl mesela kadına yönelik cinsel istismar. Çoğunluk biliyor ama mevzu açıkça konuşulmuyor. Burada hem farkındalık hem baskı kampanyası yapabilirim. Çünkü çoğunluk hala durumun farkında. Açıkça konuşmuyor. Yolsuzluk. Türkiye'de yolsuzluk herhalde 80 milyonun bildiği bir şey. Ama açık biçimde konuşulmuyor. Kapalı bir mevzu. Dolayısıyla ona hemen hem farkındalık kampanyası yapıyorum, genel olarak yolsuzluğun nelere yol açtığı ve nasıl hani milli gelirden kaybettiğimiz ıvır zıvır yani bir şekilde insanları yanıma alabilirim. Aynı zamanda madem hani çoğunluk bunu biliyor, o çoğunluğu harekete geçirecek baskı kampanyaları da kurgulayabilir. Buna karşı geçmek, bir şey yapması için. Yani bütün derdimiz aslında buradaki konularımızı bu alana taşımak. Bu alan baskı kampanyası alanıdır. O tam istediğimiz değişim bu baskı kampanyalarıyla gelir. Çünkü çoğunluk sizin yanınızda. Açık biçimde konu konuşuluyor. Yapılması gereken şeylerden bir tanesi bu konuşulmayı, bu bilgiyi bir değişime doğru kanalize etmek. Bunu yapmak için de karar vericilere baskı uygulamak lazım. Siz eğer gerçekten iyi bir kampanya yapıyorsanız, baskı konunuz buradaysa bu çoğunluğu arkanıza alacak birazdan araçlar nasıl işliyor o mekanizma, biraz ona bakmak. Yani Gezi'de çoğunluk sokağa çıktı. Yani Türkiye'nin büyük kesimi bir şekilde derdi olduğunu söyledi ama orada bir kampanya çalışması olmadığı için, yani bir baskı kampanyası yapılmadığı için, çünkü o bir patlamaydı belki. Öncesinde kampanyalar vardı ama öngörülmeyen bir patlama yaşamış da olabilir kampanyalar ve bununla nasıl baş edeceğini bilemeyebilir. Orada bir baskı mekanizması kurulmadığı için taleplerden kazanım elde edilemedi. Aksine geri tepme dediğimiz bir aşamaya geldik. Yani polis şiddeti ve hukuk mekanizması çok daha kontrol altına alındı. Bir küçük bir şey daha söyleyeceğim. Sonra bitireceğim bunu. Sizden soruları alacağım. Bu demin söylediğim gibi yani bunu tasarlarken, bir kampanya tasarlarken belki ilk olarak hani çalışmak istediğiniz konunun nerede olduğuna bakıyorsunuz. Ve daha sonra kampanyanızın demin söylediğim gibi başlığını ilk yapılması gereken nasıl bir başlık kurguladınız. Demin söylediğim gibi başlık bazı kesimi için alır, bazısını dışarı çıkarır. Biz mümkün olduğunca o çoğunluğun anlayabileceği, basit biçimde ne demek istediğimizi ilk kavrayabileceği ve vizyonumuzu içeren başlığı bulmamız lazım. Kadın cinayetlerini durduracağız. Güzel bir başlık. Yani derdi net. Nasıl bir şey istediğini de oradan okuyabiliyoruz. Ve bir karşıt, demin söylediğim gibi bir karşılığı olması lazım. Burada çoğunlukla biz her şey bir anda olsun istiyoruz. Öyle bir kültürdeyiz. Şeyimiz var, hani heyecanımız yüksek ve bundan dolayı da birçok şeyi aynı yere sıkıştırmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken bunu da yaparız gibi politik mücadelelerde ama demin de söylediğim gibi kampanyalar spesifik bir karşıta veya spesifik bir konuya odaklandığında çok daha başarılı oluyor. Ve bu şey demek değil, diğerlerini geride bıraktığında değil, adım adım ilerliyor.
Bunu yaptıktan sonra diğerini geçiyor. Ve talepler. Burada söylüyoruz her zaman en fazla 3. En fazla 3. Çünkü bir karşıt. Yani bu şiddetsizliğin ilkelerinden bir tanesi aynı zamanda. O yüzden düşman deniyorum. Karşıt kim olursa olsun ona değişmek için bir şans tanımam lazım. Yani bir açık kapı bırakmak. Çünkü bir karşıtı köşeye sıkıştırdığınızda şiddet uygulamaya hazır hale gelir. Eğer ona bir aralık kapı göstermezseniz şiddetiyle baş etmek zorunda kalırsınız. Genelde de hani talepler gerçekçi olmadığında köşeye sıkışmış hissederler, karşı saldırıya geçerler. O yüzden hani değişimin gerçekten hayata geçebileceği somut, net, yapılabilecek talepler. Bu şey demek değil, kendi pozisyonunuzdan vazgeçmek değil. O değişime adım adım ilerlemek. Başka bir örnek verecektim de vermeyeceğim. Biz bu arada ayda bir film gösterimleri yapıyoruz Şiddetsizlik Merkezi'nde. Bu önümüzdeki Ocak ayının film gösterimi tam da bu anlattığım mevzularla ilgili bir film ve üstüne bunları tartışalım diyoruz. Yani çok güzel bir örnek var o filmde bunlara dair. O yüzden şimdi vermeyeyim, belki filme gelirsiniz diye ve kampanyaların yerleri vardır, semboliktir bu yerler. Bunların aslında her birinin hani böyle uzun uzun hepsinin nasıl yapılacağına dair planlamalar var da ben böyle çok uzak bulmaya çalışıp da çok uzatıyorum. Ama illa o yere dair bir şey söylemek istiyorum. İlla hani o sizin konunuzun diyelim ki sembolik bir yeri var, diyelim ki Gezi Parkı, diyelim ki işte Taksim Meydanı. Güvenlik riski eğer çok fazlaysa başka sembolik yerler bulmak lazım. Mesela bu şey demek değil. Siz orada Taksim Gezi Parkı veya işte diyelim ki Taksim Meydanı sizin için kritik, kampanyanızın büyütmesi için önemli bir yer, sembolik bir yer. Ama güvenlik riski var. Bu sefer o Taksim Meydanı'nın aynı özelliklerini içeren veya aynı özelliği derken meydan olarak değil ama neden hani orada işte kentsel dönüşüm var. İşte orada yılların getirdiği bir direniş kültürünün mekanıydı. Ve buna benzer başka bir mekan bulmak. Ama bundan kasıt şey yani orada hali hazırda bununla yüzleşen bir örgütlenmiş insanların da bulunduğu bir yer. Yani gidip de tabii ki de işte kimsenin uğramadığı bir meydan değil, belki bütün aynı özelliklere sahip ama orada bunun etrafında örgütlenmiş bir insan yoksa da hani siz o zaman etkisiz ya da titreşimi az olan bir yer seçiyorsunuz demek. Neyse, onlara gireceğim ve taktik birazdan aradan sonra konuşacağımız şey ve kampanyaların süreleri vardır. Yani sonsuz bir kampanya yoktur çünkü kampanyalar belli bir süre içinde planlanmazsa bu hem aktivistlerin hem örgütün hem kaynakların tükenmesi anlamına gelir. Yani bu stratejik planlama yaparken zaten bu taktik, bu kaynakların nasıl kullanılacağına dair de bir planlama yapmaktadır. Şimdi saat 3 oldu. 4:30. Bakalım. Ama ne kadar verecek? Ben yaptım dedi. Evet, tamam. 10 dakika o zaman bu anlattıklarıma dair anlamaya dönük sorunuz var mı? Tartışma kısmını ikinci bölümden sonra yapalım dedik geniş geniş. Bir örnek daha verebilir misiniz? Yapısal ve kültürel şiddete başka bir örnek üzerinden tarif edebilir misiniz? Tabii. Mesela militarist bir sistemde yaşıyoruz Türkiye'de. Ordu varlığı kabul görmüş bir şey. Ve ordunun ya da militarist kültürün yarattığı şiddettir. Nedir yani? Zorunlu asker. Askere gitmek istemiyorsun ama böyle bir dayatma var sana. Ve bu şiddettir. Yapısal şiddette örneklerden bir tanesi o. Evet, kültür olarak da bunu besleyen kısmını işte askerliğini yapmamışsın, evlenemezsin, iş bulamazsın. Bu da hani işin kültürel tarafı.
Başka soru. Unutacağım diye şimdi söylemek istedim. Şimdi iki tane şey kafama takıldı. Birincisi bu kadın cinayetleri, cinsel istismar meselesinde. Şimdi kadın cinayetleri diyelim, bilinen mesele dedik ya. Şimdi sorsak mesela AKP'li vekillerin hepsi karşıdır. Yani meclisteki 4 partinin 4'ü de karşıdır. Kime sorsak yani sokaktan geçen vatandaşa da. O yüzden çok bilinir bir soru. Yani bilindik bir sorun. Ama mesela bu konuda hani dedik ya farkındalık değil aslında baskı mekanizması. Bence burada bir yanılgı olabilir çünkü onların anladığı yani bizim karşılıklı dediğimiz burada şimdi hükümet AKP'si onları kastediyorum. Onların anladığı kadın ve cinayet ve şiddet algısı bizimkinden çok farklı olduğu için aslında ben kadın cinayetleri derken başka bir şey kastediyorum ya da istismar. Onlar istismar derken ki bu son yasa tasarısında ben onu çok hissediyorum. Bizim tecavüz algımızla onların tecavüz algısı bir değil yani. Onlar için mesela 15 yaşında bir kız çocuğu ailesinin ön ayak olmasıyla evleniyorsa ve çocuk sahibi oluyorsa normal, tecavüz değil. Çünkü onun kafasındaki tecavüz algısı işte filmlerdeki gibi zorla alıp yatağa bastırıp öyle bir tecavüz sahnesi canlanıyor aslında. Benim tecavüz algım o değil. Ama baksanız toplumun hepsi tecavüzü yani geneli, cinsel istismarı biliyor. O yüzden bence bu meselelerde de yani aslında bilindik gözüken ama çoğu zaman böyle hükümet vekillerinin politik doğruculuk olsun diye ağızlarına sakız ettiği bu meselelerde esas farkındalık çalışması yapmamız lazım. İkinci aklıma takılan da mesela şimdi bu hareketler başarısızlığa da uğrayabilir. O yüzden aslında başarısızlığa yani başarısızlık derken hedeflediğimiz noktaya ulaşamayabiliriz. Ama bize katacağı tek bir tane bir şey olabilir nihayetinde eğer doğru formülize edersek. O yüzden mesela kadın cinayetlerini durduracağız platformu örnek vereceğim. Şimdi ben eğer bir harekete katılıyorsam hedefim vardır. Ama o olmayabilir yani başaramayabilirim. Ama bana nihayetinde eğer benim içinde bulunduğum örgüt bana neden burada olduğumu, ne yapmaya çalıştığımı politik olarak beni beslerse ben o örgütlenmeye yani o kampanyaya dahil olduktan sonra kendime ya bir artı koyarak çıkacağım ya da belki de dönüşeceğim daha iyi anlamda. Bunlar bana başarılı bir örgütlenme sağlayabilir hedefimize ulaşamasak da. Mesela kadın cinayetlerini durduracağız platformu o anlamda bence hiç başarılı değil. Şu anlamda söylüyorum. Yani evet kampanyalar net, isim net, her şey güzel ve çok disiplinli çalışıyorlar. O açıdan takdir ediyorum ama içinde bulunduğu bireyleri dönüştürme anlamında yani gerekli politik altyapıyı eğer bireye siz sağlamazsanız bir kampanyaya katılır. Belki daha sonra önüne çıkan meselelerde gerekli tepkiyi veremez. Çünkü o politik bilinç gelişmedi. Yani o politik bilinç, o sistem gelişirse ama daha sonra önüne gelen bütün şiddet, istismar meselelerini tanımlayıp harekete geçebilir. Mesela ben o anlamda hiç başarılı görmüyorum. Atıyorum daha politik olarak uygun olan örgütleri, mesela Mor Çatı gibi bir örgütü ya da diğer birkaç tane daha hani feminist örgütlenme var. İçine giren kadınları daha çok beslediğini ve bu anlamda her türlü hedefine ulaşsa da ulaşmasa da başarılı örgütlenmeler olduğunu düşünüyorum. Yani benim aklıma gelen bu ikisi oldu. Yani doğru şeyleri parmak bassın. Yani söylemediğim şeylerden bir tanesi aslında burada siz biraz bahsettiniz. Bizim araç ve amaç uyumu dediğimiz yani gittiğimiz yolda hedefimize ulaşmak için, amacımıza ulaşmak için kurguladığımız bu tasarımın içinde o değişimi, dönüşümü halihazırda kendimizden başlayarak yaşatmaya başlamamız lazım ki o dediğin gibi gelenler yani o katılım ki bunda sadece küçük bir aktivist grubu kastetmiyorum. Belki 1000 kişiye ulaşacaksınız. 1000 kişi orada sizin nasıl bir hayat kurguladığınızı gördüğünde yavaş yavaş değişime onlar da dahil olmaya başlıyor. Zaten bu şekilde insanların kafasında o vizyon dediğimiz şeyi hayata geçirebiliyorsun. Hani ben işte kadın cinayetlerini önleyeceğim. Bu içinde çok eril biçimde bir politika uyguluyorsam o zaten kendi içinde bir şey yapıyor, hani çarpışmaya neden olduğu için birileri tarafından da hem mesajın net olarak algılanmıyor hem de çağrıcı değil, davet edici değil çünkü senin çelişkini görüyor. Bu şeylerde baskı kampanyalarına dair de
aslında başka planlama metodu da var. Yani bir adım adım hani o baskıyı kurabilmenin yollarına bakıyorsun tek tek. Bazen işte neden hala biz kadın cinayetleri bu kadar çok böyle bu kadar bilinen bir konuyken hala bir ciddi somut değişim yaratamadık. Yani hani büyük sorulardan bir tanesi bu. Oraya girmeyeceğim ama bir daha altını vurguluyorum. Mesela sen örnek verdiğin için işte AKP'li milletvekillerinin anlayışı farklı. Evet. Ama zaten benim hedef kitlem o değil. Yani değişimi yaratacak derken kastediyorum. Yani hedef, karar verici bir hedef bulmak gerekiyor. O kararı mesela bir yasa geçirmekse derdim ya da var olan bir yasanın uygulamasına geçirmekse illa doğrudan karar vericiyi de seçmem gerekiyor. Ama o karar verme mekanizmasını işletecek bir hedef veya sembolik bir hedef seçebiliriz. Mesela biz bu çalışmayı yapmıştık, bir örnek vereyim biraz açsın diye. Almanya'dan bir arkadaş işte medyadaki tecavüz kültürüne karşı bir kampanya yapmak istiyordu. Ve Almanya'da işte basın yayını kontrol eden, daha doğrusu gazeteleri kontrol eden bir mekanizma varmış. Mesela onlar zaten de sol parti değilmiş üyelerinin çoğu ve çok rahat geçirirler bu işi, böyle bir düzenlemeyi dedi. Ama o düzenlemeyi geçirmesi gazetelerin hepsinin işte o tecavüz kültürünün ne dair o dili kullanmayacakları anlamına gelmez. O zaman nasıl bir kampanya yapmak lazım? Mesela buradaki gazeteleri pek bilmiyorum, okumuyorum çünkü bilinçli ama atıyorum. Bir tane uyduruk gazete söyler misiniz bana? Seksist diliyle ünlü. Akit, mesela Yeni Akit. Ona benzer Alman versiyonu mesela, onu seçtik karşı olarak. İşte hani doğrudan karar verici zaten benim yanımda, zaten hani geçirecek ama ben bunu görünür kılmam lazım bu konuyu diğerleri tarafından diye. O zaman bu Yeni Akit gazetesinin önünde sonraki aşamalar, hemen ilk eylem falan değil, bayağı bir ön çalışması olduktan sonra oradaki gazetecilerden bir tanesi blokaj eylemi yapalım dendi. Mesela hani oradaki hedeften, karşıttan kastım o. Hani illa karar verici olmak zorunda değil ama konunuzu medyaya taşıyacak sansasyonel şeyleri de seçebilirsiniz, karşıtları. Önemli olan hani burada çok kritik şeylerden bir tanesi medya. Çok sevmesek de hani medyaya dair odaklanmak zorunda kalsak da medya konumuzu, sorunumuzu büyük sayılara ulaştırmanın araçlarından bir tanesi. Bağımsız medya belki hani o demin bahsettiğim işte koşullar içinde kullanabileceğimiz bir olanak olmayabilir. Ama bağımsız medya diye bunu iş edinen, belki hani şu an aktif olarak medyacılık yapmayan gazeteciler var. Onları kullanabiliriz, yeteneklerini kullanabiliriz. Yani o bir şekilde medyada görünmek gerekiyor ki o yavaş yavaş büyük sayıları alarak baskıyı korumaya başlayabilirim. Çünkü büyük sayıları arkanıza aldığınızda yönetenler o baskıyı hissediyor. Değişim o zaman kaçınılmaz oluyor. Onu tabii ki de ilk baskıyı hissettiklerinde hemen değişmiyor. O baskının ikinci dozu falan var ya, bunları falan hesaplıyorsun senin. İlkinde kimse hani rahat tamam böyle memnun değilsiniz o zaman değiştiriyoruz demiyor. Yani olay, özellikle benim burada size anlatmaya çalıştığım uzun vadeli bir planlama yapmak gerekiyor bu değişim yaratmak istediğimiz çalışmalarda, mücadelelerde. Şiddetsiz mücadelede de bu tür işte kampanyalar üzerinden stratejik çalışmalar yaparak uzun vadeli, kısa vadeli, orta vadeli çalışmalar hayata geçirdiğimizde o değişimi adını koyup alabiliriz. Bunu yapmadığımız zaman çoğunlukla dağılıyoruz. Yani genelde de kolay oluyor dağılmamız. Çevre hareketinde güzel örnekleri var, feminist harekette güzel örnekleri var. Hani değişimi başarmış, kazanım elde etmiş. Özellikle bu HES veya termik santral mücadelelerine baktığınızda orada bayağı hani iyi örnekler var. Oralardan da hani yapabilirsiniz biraz.
bu size dağıttığımız kağıtlarda biraz bilgiler var. Nesneleri şiddete de şiddet diyebiliriz. Nesneleri verilmiş ama burada bizim aslında onun daha çok şiddet olup olmamasını tartışmamızdan ziyade yürüttüğü mücadeleye zarar verip vermemesi benim için kriter. Taş atmak da nitekim öyle. Bunun sebebine de birazdan o şiddetsiz eylemi anlatırken biraz değineceğim. O yüzden size sordum hadi var mı diye. Bu şeyde de anlattım ya hani medyada çıkmak bizim için kritik adımlardan bir tanesi, sözümüzü diğerlerine ulaştırmak için. Lakin geleneksel medya ilgilendiği konu dramadır. Ve o drama çoğu zaman bu şiddet olayları olur. Ki çünkü çoğunlukla birçok ülkede de her ne kadar bağımsız medya olsa da şiddet her zaman satar. Yani medyanın ilk çıkışının zamanında da böyle bir cümle etmiş mesela bir medya şirketi sahibi. Şey diyor yani hani şiddet insanlara ilginç geliyor ve satıyor. Dolayısıyla kontrol edilen medyada da kendi çıkarları uğruna bir eylem, şiddetsiz eylemse orada bir taş atma, bir öfke, hani orada zarar vermek, kafasını kırmak amacıyla değil ama bir öfkenin çıkması orada. Veya işte sembolik şeylere zarar vermek. Bunlara medya odaklandığında bütün eylemi bundan ibaret kılabiliyor. Ve bu sizin orada yürüttüğünüz belki birkaç yıllık çalışmayı bir anda halkın gözünde kıymetsizleştirebiliyor. Sizi radikal, şiddet kullanmaya eğilimli gruplar olarak gösterebiliyorlar ve bu da dolayısıyla ulaşmak istediğiniz büyük sayılara ulaşmanızın önünde büyük bir engel. Mesela bir tane geçen 2 sene önce branding ödüllerinden bir tanesi bir arkadaşıma gitti. Kendisi sıradan bir kadın, ev hanımıyken, çocuğuyla işte çocuğuna bakan bir kadınken bir gün sabah kalktığında şey öğreniyor işte yaşadığı yere bir askeri nükleer tesis kurulacak. Hani sıradan bir insan, politik değil falan ama tabii ki de evinin dibinde böyle bir şey istemediği için komşularıyla konuşmaya başlıyorlar ve örgütlenmelerini yapmaya başlıyorlar falan ve hala bu örgütlenme devam ediyor. Büyüyerek başka yerlere gidiyorlar şimdi. Bu söylediğim 40 sene önce olmuş. Ve o sabah hareketi diye belki duymuşsunuzdur. Bu gruptan sonra oradan bir grup çıkıyor ve savaş araçlarını tahrip etme eylemleri yapıyorlar. Bu çok tartışılan bir konu şiddetsizlik camiasında da. Onu da ben işte bu bir röportaj yapmıştım, bu soruyu sordum. Şöyle bir cevap verdi, beni de ikna etti. Şey diyor, hani daha büyük bir kötülüğü yapacağını bildiğim bir şeye ben zarar verebiliyorum. Yani bunun da kastı işte bir savaş uçağı olabilir, bir işte mermi atar olabilir bir şey. Ama diyor bunu yapmadan öncesi ve sonrası ve eylemi yaparken diyor bundan kimsenin zarar görmeyeceğini, hareketin de zarar görmeyeceğini güvence altına alıp da ve bunun sorumluluğunu alarak da o eylemi gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla hani bunda da çok farklı duruşlar var ama burada hani asıl sormak gereken soru şiddet mi değil mi? Evet hepimiz öfkeliyiz. Ama öfkemizi o şiddete dönüştürdüğümüzde belki o an bir boşalma yaşıyoruz. Ama belki büyük zararlar veriyoruz harekete. O yüzden hani onun tartışmasını yapmak lazım bence. Bu sonrasında biraz deminden beri buraya atıflarda bulunuyordum. Videoda da izlediniz. Orada da bahsediliyordu. Yani bu şiddetsiz eylemi için şart denilen, yani bu şiddetsiz eylem konusunda ilgili teorisyenlerden bir tanesi dünyayı gezerek ve araştırarak yapılmış eylemleri, yani bu eylemi yapanlar illa şiddetsiz diye tanımlaması gerekmiyor. Sadece şiddet kullanılmamış olması bir kriter.
Bu eylemleri uzun bir süre araştırarak bir listeleme yapıyor. Listeleme yaptıktan sonra bunları bir kategorilendiriyor ve 198 tane kategori çıkıyor ortaya. Bu kategorileri de yapıyor, biraz daha sağaltıyor ve karşımıza 3 tane tür çıkıyor. Bu yapılmış şiddetsiz eylemlerin karakteri diyelim. Videoda zaten örnekler var, o yüzden çok girmeyeceğim. Ama burada vurgulamak istiyorum. Yani bu hangisinin ne zaman yapılacağı aslında kritik sorulardan bir tanesi. Yani yaptığımız eylemler evet genelde zaten şiddet içermiyor ve şiddet içermediği için de özellikle bir şiddetsizlik vurgusu yapmıyoruz. Ama yaptığımız zaman içine koymamız gereken bazı ekstra şeyler oluyor. Lakin bu eylemlere baktığımızda hani ne zaman bir işbirliği yapmama durumu olabiliyor veya ne zaman bir protesto veya ne zaman bir doğrudan eylem yapmam gerekiyor. Onlar işte bu stratejiyle uyumlu taktik hikayesine giriyor. Demin anlattığım yani o stratejik planlama ve şimdi taktik kısmına bakmak istiyorum biraz. Yani bunu ben bu çarpı 198 şeyine uzun uzun bakmak yerine aslında şöyle basitleştirebileceğimizi düşündüm. Yani herhangi bir harekete baktığınızda kullanabilecek araçları aslında böyle de formüle edebiliriz. Nedir? İkna yöntemleri vardır, eğitim yöntemleri vardır, redler vardır, sivil eylemleri vardır. Doğrudan şiddetsiz eylem dediğimiz bu daha çok bir yeri gidip bloke etme veya o bedenini kullanarak yaptığın eylemleri söylüyorum ya da bir yeri kapatma, işgal etme gibi. Ve müdahale. Bu aslında Jean Sharp'ın o kategorilerinden dönersem şurada işbirliği yapmama, işbirliğini reddetme üç aşamada oluyor. Politik, kültürel ve ekonomik olarak tanımlıyor onu da. Burada tanıma girmeyeceğim ama yani niye eylem yapıyoruz? Size sorduk, verdiğim cevaplar evet. Hepsi kullandığımız nedenler. Bir şey dur demek için, bir şey değiştirmek için, bir şeyden memnuniyetsizliğimizi göstermek için ve burada bütün bu tanımlarda söylediğiniz şeylerde de ortak şu vardı, yani bir durum var ve bundan memnun değilim ve dolayısıyla bir şeye karşı bir eylem yapıyorum ve buna dair bir şey de yerine öneriyorum, bir şey için de bir eylem yapıyorum. Burada şiddetsiz dediğimiz kısma birazcık gireceğim şimdi. Bu karakterler normalde böyle olmaması lazım. Neyse. Demin de konuştuk, yani kampanyada şiddetsiz eyleme çok benziyor. Bizim kullandığımız yöntem teorilerden bir tanesi var, örgütlenme spirali diye. Bu bir spiral modeli. Yani şunu kastediyor, bir örgütlenme yaparken gruptan başlayarak bütün her yere giden, o bütün halka giden örgütlenme kısmında 7 tane aşama koymuş. Bu 7 aşamanın her birinin içinde de tekrar o 7 aşama kendi içinde hayata geçiyor. O yüzden bir spiral modeli. Bu kampanyada, taktikte her seferinde bir örgütlenme veya bir çalışmaya girdiğimizde o stratejik çalışmayı yeniden yapıyoruz. O da bir spiral. Yani kampanyada nasıl bir stratejik planlama yapıyorsak, şiddetsiz eylemde de aynı stratejik planlamayı yapıyoruz. Ve bu planlamayı yaparken şu kriterler öne çıkıyor. Herkes için. Ne demek bu herkes için? Mesela Direniş eylemlerine bakın, tırmanıyorlar, pankart açıyorlar. Herkes pankart açabilir mi? Hayır. Ama herkes gidip orada katılabilir. Yani o mesaja imza atabilir. Herkes için kısmını online yapabilirsiniz. O fotoğrafın altına imzanızı atın diyebilirsiniz. Demin söylediğim medya, dramaya ilgi gösteriyor. Dolayısıyla yapılacak eylemlerin medyaya çıkabilmesini sağlamanın araçlarından bir tanesi o drama unsurunu bir katmak. Bu drama unsuru nedir? Mesela
Martin Luther King'in o işte Montgomery Bus otobüs şeyinde, eyleminde orada bir saldırı olacağı biliniyor. Dramayı orada, hani saldırı olacağı bile bile ama şiddetsiz disipline sahip olarak orada şiddeti uygulamayı göze alarak o dramayı kullanmak aslında oradaki hedef. Bu illa hani her zaman işte şiddet ortamını yaratacağım ve orada bana şiddet uygulandığını gösterip de işte o dramayı yaratacağım anlamında değil. Mesela çevre hareketlerinde işte küresel ısınmaya dair, iklim değişikliğine dair işte küçücük buzul üstünde kalmış kutup ayısı görüntüsü de dramaya sahiptir. Yani orada neden drama diyoruz bu arada? Çünkü sadece hani pragmatik biçimde medyada çıkalım diye değil, olayın ne kadar kötü bir durumda olduğunu insanlara göstermek için yani. Büyük lisanlık resimler gösterirseniz tamam ya da büyük sorunlu resimler gösterirseniz de insanlar rahat rahat empati kurmazlar. Mesela şiddetle mücadelede, kadınla şiddetle mücadelede şiddet uygulanmış kadın resimleri mesela hem feminist açıdan sorunlu çünkü o şiddeti yeniden üretiyor. Hem de o istediğimiz o drama şey değil yani orada siz çözümsüz bir sorun varmış gibi büyük bir resim kullandığınızda insanlar bunu dahil olamıyorlar. Yani büyük bir sorun var ve ben bunu neresinden tutacağım diye çaresizlik duygusu yaratıyor. İnsanları kazanma konusunda etkilenen kastımız biraz şu, yani o mesela çiçek takma hikayesi var ya, şimdi ben de bir iki fotoğraf kullandım ona benzer. Mesela bu tür eylemlerde çok eleştirilen eylem biçimlerinden bir tanesidir şiddetsiz eylemi. Yani bu ne ya, işte çiçek böcek böyle hep. Aslında orada da hani bir empati durumu yaratmaya çalışıyorsunuz. Hem karşıtınızla iletişime geçme, onu yanınıza davet etme. Ama aynı zamanda da onu kazanmaya çalışıyorsunuz. Onu kazanırken diğerlerini kazanıyorsunuz, diğer insanlar. Yani ben diyorsunuz ki kötü bir amaç için burada değilim. İyi bir amaç için buradayım. Hem karşılığını kazanmaya çalışıyorum ve bunu yaptığımda da sizi de aslında davet ediyorum. Yani daha iyi bir dünya hayal ediyorsam bunda siz de gelin demeye çalışıyorsunuz. Semboliktir. Bunu açıklamama gerek yok. Yani hani hiçbir eylem 5 milyon kişi katılsa bile o tamamı temsil etmediği için sembolik, yani tamamı temsil etse de hani 80 milyonu katamazsınız bir eyleme. Ve burada kritik yani bunu şiddetsiz eylem yapan şeylerden bir tanesi şiddetsiz disiplin. Bu diğer bir mevzu işte o taş atma veya nesnelere zarar verme hikayesi söylediğim benzer nedenlerden dolayı ama aynı zamanda şiddetsiz eylemin en kritik şeylerinden bir tanesi size karşı şiddet uygulanacağını öngörerek yine de şiddetsiz kalabilmenin pozisyonudur aslında şiddetsiz eylem. Buna rağmen, şiddet uygulanmasına rağmen ben şiddetsiz kalacağım cümlesinin altına imza atmak gerekiyor bir şiddet eylemi. Yani bireysel olarak da hani pozisyonumuzu durduğumuz ahlaki noktayı gösterebiliriz. Sadece şimdi şiddetsiz eyleme bağlamaya çalışacağım değil. Mesela bir eylem sırasında da diyorum polis bize saldırdı diyoruz ya da birisi itti düştüm. Orada göstereceğim aslında bu çok böyle kritik mevzulardan bir tanesi. Yani bu işin taş atma falan hikayesinden biraz daha farklı bir şey. Nasıl, hani ben orada şiddetsiz duruşumu sergilediğimde aslında nasıl bir şey hayal ettiğimin mesajını diğerlerine veriyorum demek. Aslında o şiddetsiz nasıl hayal etmek nedir? Açar mısın? Şiddetsiz disiplinin mevzusu o. Yani o yüzden hani biz bir eylem öncesi katılacak, kim katılırsa, aktivist olsun olmasın. Mesela Türkiye'de bu geleneğimiz çok yok. Genelde biz kendi konukta eylemlere gidiyoruz ama normalde o şiddetsiz disiplinin nasıl sağlanacağı üzerine kendi o eşiğini, şiddet eşiğini fark ettirmeye yönelik eğitimler yapılıyor. Bir
eyleme gitmeden, asıl eylemi yapmadan önce eylemin kendisi simüle edilerek herkesin kendi o kişisel eşik noktasını fark ederek hani nasıl onu engelleyebilir veya güvenli bir pozisyona geçebilir üzerine antrenmanlar yapılıyor. Dünyanın birçok yerinde şiddetsiz eylem antrenmanları. Nerede? Yani dünyanın birçok yeri dediniz ya, nerede mesela? Mesela 2 tane örnek rica etsem. Bir tane örnek rica etsem. vereyim canım. Tabii söyle. Almanya'da mesela Castor denilen bir nükleer atık taşıyan bir şey var, tren var. Nerede? Lokasyonu duyamadım. Almanya'nın neresi, bir şey söylediniz Almanya. Neyse. Herhalde Almanya'da atık atan şey ne, bir Karlsruhe mi? Castor. Peki, teşekkür ederim. Her sene bu eğilim, her sene bu trenin işte atık merkezine atığı götürmesini engellemek için, durdurmak için, gecikletmek için eylemler tasarlanıyor. Bir sonraki eylemin planlaması 1 yıl önceden başlıyor. 1 yıl boyunca hem yerli halk, bu bölgede yaşayan halk, hem de işte Almanya'nın birçok yerinden gelen şiddetsiz aktivist giderek eylemi tasarlıyorlar ve eylemi asıl eylemi yapmadan önce 1 yıl boyunca çeşitli aralıklarla yeni katılımcılara şiddetsiz eylem antrenmanı yapıyorlar. Bu antrenmanlarda işte çeşitli roller dağıtılıyor. İşte isteyen atıyorum sağlık ekibinde oluyor, isteyen güvenlik ekibi, isteyen medya ekibinde oluyor ve her birinin pozisyonuna göre nasıl şiddet durumu yaşanırsa ona nasıl baş edeceği, o şiddetsiz disiplini nasıl koruyacağına dair çalışmalar düzenli bir şekilde devam ediyor. Benim söylemek istediğim buradaki cümle şeydi, yani şiddet eşiklerimiz hepimizin farklı, öfke eşiklerimiz hepimizin farklı. O disiplini koruyabilmek bazen çok zor yani, çünkü karşınızda size inanılmaz bir öfkeyle, bir pislik muamelesiyle yaklaşan bir karşıt var ve buna dair sinirlenmemek, yani adaletsizliğe karşı sinirlenmemek çok zor. Dolayısıyla o hani şiddetsiz disiplini sağlamam için önce kendi eşimi bilmem lazım. Ben nerede artık kendimi kaybediyorum, o öfke patlamasına girebiliyorum. Dolayısıyla o eşiğe gelmeden önce hangi adımları atmam lazım? İşte birisi benim saçımı çektiğinde, birisi benim yüzüme bakıp işte küfrettiğinde mi, ne zaman oluyor benim o peşime ulaşmam? Bunları hani önce kişisel farkındalık yaşayarak görmek, sonrasında eylem içinde de buna göre pozisyon almak. Atıyorum çok kolay sinirlenebilen bir insansam demek ki ben karşılığında muhatap olmayacak bir pozisyon almam gerekiyor. Daha arkada ya da daha belki az güvenlik riski taşıyan bir yerde olmam gerekiyor gibi hani bunları hesaplamak gerekiyor. Bizdeki genelde eylem kültürü hani sokağa çıkmaktır ya, bir yere gelip işte miting yapmaktır, basın açıklamasına katılmaktır. Bunlar daha çok böyle farkındalık yaratmak için, konuyu gündeme taşımak için kullanılabilecek eylem türlerinden bir tanesi. Duruma göre de baskı yaratacak eylem türü de aynı zamanda. Ama demin sen söyledin işte hani bir basın açıklamasına gidiyoruz. İşte hiçbir etki yaratmıyor. Ondan sonra evimize dönüyoruz. Çünkü zamanlama hatalı, yer hatalı. Neden öyle bir eylem yapıldı, eylemcilerle paylaşılmıyor? Yani böyle bir dert var, hadi çıkalım sokağa, basın açıklaması yapalım, muhatap net değil, ne Aslında istediğim net değil. Hayır, daha önceden de yapılıyor da bilgilendirme. Sadece kısa sürüyor. Hani işte devlet sana bir süre vermiş, şu kadar dakikada açıklamanı yapıp dağılacaksın. Ama işte ona göre tasarlamak gerekiyor. Bir de hani basın açıklaması okumak taktiklerden bir tanesi. Ama basın açıklamasının ne zaman ve nasıl kullanılacağı da tartışılması lazım. Bizi sundukları araç bu devletin. Bir yerde toplanmak istiyorsan basın açıklaması yapman lazım. Oysa ki bir yerde toplanmak istemem mi lazım? Ben hangi aşamadayım? Niye bir yerde toplanmaya ihtiyacım var? Orada da bir kontrol var değil mi? Hayır, belki Çok hani doğru. ben Yani devletin 500 kişiyi sunduğu bir yerde 500 kişiyi toplanınca. toplayarak yaratacağım farkındalığı belki bir tişört giyerek 500 kişiye
şekilde ulaştırabilirim o mesajı. Yani. Dolayısıyla hani taktikleri o yüzden hani stratejinin uyumlu olması lazım diyorum. Yani farkındalık kampanyası yapıyorsam ve konumu ulaştırmaksa derdim. Yani medya tamam araçlarından bir tanesi, sosyal medya diğer araçlarından bir tanesi. Ama onun dışında bir sürü yaratıcı taktik. Yani duran adamın örneklerinden bir tanesi. Hani duran adam niye etkiliydi? Çünkü zamanlama, yani onun süresi ve yeri çok hani o eylemi görünür kıldırıyordu. Onu kalkıp başka bir yerde yapsaydı, o tam işte atıyorum hani tarla başında yapsaydı kim fark edecekti? Ve burada diğer şey de yani bu anlattığım tüm mevzu o aslında. Güvenlik kriterlerden bir tanesi her zaman. Yani bu Gezi Parkı'nın yıl dönümünde Taksim Platformu tekrar işte yıl dönümü nedeniyle meydana çağırdı mesela. Ve inanılmaz bir sayı düştü. Yani hala hani konu gündemdeydi. Hala hani insanların içinde bir şey yapma hissi vardı ama güvenlik önlemi alınmadığı için yani orada çok büyük bir taktiksel hata vardı. Büyük bir kan kaybı oldu. Yani insan ben oraya gidince kafamı gözüme koysa yardım, yani niye yardım, neden tamam yapacağım ama niye yapayım, o da net değil. Yani dolayısıyla insanlar ancak kendileri güvende hissettikleri zaman hani eylemlere katılabiliyor. Bizde biraz daha hani kültürümüz ya da politik kültürümüz diyeyim çok hani insan haklarına saygılı bir ülkede yaşamadığımız için o riski hep alıyoruz. Aslında ama bunu biz alıyoruz yani hiç politik olmayan insanlar almıyor bu riski. Evinde oturuyor, bakıyor yani. Ama bizim derdimiz onları da eyleme geçirmek. İlla sokağa çıkarmak değil, bir şey yapmalarını sağlamak. Dolayısıyla bu bir şey dediğimiz şeyin güvenlikli olması da onların katılımı için kritik şeylerden bir tanesi. Işık açma kapama eylemi. Veya başka ülkeden örnek vereyim. İşte Sırbistan'da Milosevic devrileceği zaman inanılmaz bir baskı var. Yani orada da benzer biçimde işte kayıplar, öldürmeler var. Ve mesela mizahı da kullanarak insanların bir şekilde tepki göstermesine onları cesaret eden bir eylem yapmışlar misafirler. İşte bir tane varilin üstüne de Milosevic'in resmi, bir şey oyunları vardır ya böyle işte kurbağa kafasına vurursun, işte onu para atarsın. O böyle sembolik bir işte en küçük para neyse demir para, onu atıp üstüne vurdurmaca yapmışlar şimdi tamam mı? Gelen geçen vuruyor. Şimdi polis hangisini şey yapsın yani poliste de ikileme düşürüyor. Şimdi onu yakalasa kendisi komik duruma düşecek, kimi yakalayacak? Çünkü şey de yok, orada kimse sabit durmuyor. Buraya gidiyor, tekme atıyor, gidiyor falan yani. Ama bu yavaş yavaş o cesaret duygusunu da geliştiriyor. Ama mesela biz de şimdi o hal dönemindeyiz. Bizim de işte güvenlik risklerimiz had safhada. Dolayısıyla aslında demin vereceğim örneği unutup o örneği verdim de mesela yapılmış güvenlik riskleri çok fazlayken merkezi eylemler yapmamak gerekiyor. Merkezi eylemlerden kastım işte o birlikte sokağa çıkmak. Çünkü kendinizi hedef olarak gösteriyorsunuz. Orada gözaltına da alınırsınız. Polis şiddetine de maruz kalabilirsiniz. Dolayısıyla bunda dağınık eylemler dediğimiz yani tek bir merkezde olmayan, birçok yerde yapılabilen, birçok kişinin katılabildiği eylemler tasarlamak güvenlik risklerinin fazla olduğu zamanlarda daha etkili. Bunlardan bir tanesi benim söylemediğim o eylem yavaş yürüme eylemleri yapmışlar mesela. Ama öyle bir durumda da şimdi çok dağıldığımız için ben mesela köşesinde yapıyorum mesela o an herkes siyah tişört giyinecek olsun. Siyah çok şey oldu da kırmızı olsun. Öyle bir durumda da hani yaşadığımız toplum nedeniyle tek başımız o tişörtü giydiğimizde sokaktan biri tarafından saldırılma riskimiz çok yüksek. Evet ama işte yani mesela evdeyken kapıya gelmesi de çok yüksek o ışık açmayla. Evet şimdi onlar da riskli seviyeye geldi. Şimdi eylemlerin risk seviyeleri var. Ve
koşullara göre onlar değişebiliyor o riskler. Mesela dediğin gibi şimdi mesela ışık açık kapamak riskli bir eylem. Çünkü Aslında evinizi mimleyebilirler, evinize gelebilirler. Ama problem olmuş biraz galiba. evet, mesela gürültüden dolayı ihbar nedeni aslında hani gürültü bahaneydi. Dolayısıyla mesela bu durumda yapılabilecek daha güvenli eylem biçimleri zamanında yapmışlar, örnekleri var. Everyday Rebellion diye bir film var, Her Gün İsyan diye internette bulabilirsiniz. Bir de mesela bu demin söylediğim işte yavaş yürümek. Mesela üstüne herhangi bir sembol taşımıyorsun. Ve diyelim ki İstanbul'da hele yavaş yürümek, hem ayrıca güzel bir vizyonu da gösteriyorsun. Hani bu şey hız Özellikle bizim... metroda. Evet. Ama düşünün yani şu İstanbul'da yavaş yavaş bu eylemin niye yapıldığı kulaktan kulağa yayılıyor ve insanlar yavaş yürümeye başlıyor. Şimdi diyelim ki birisi geldi sizi yavaş yürüdüğünüz için sizi eylem yaptığınızı varsayarak saldırıyor. Şey diye savunabilirsiniz, hayır bu benim yürüme hızım. Güvenlik kısmı orada giriyor. Ben neden bahsettiğini anlamıyorum deyip kaçabilirsiniz. Dolayısıyla hani sabit semboller taşımaksa, yani şu an riskliyse, geçici semboller eylem yapılabilir. Mesela şeyde yapılmıştı, bu bahsettiğim filmde vardı. Suriye'de, İran'da işte şey yapmışlar. Niye yaptıklarını hatırlamıyorum. Küçük pimpon toplarının üstüne mesajlar yazmışlar. Ve işte o zamanın kimse sorumlu devlet yönetim onun sokağına böyle binlerce topu yutuşmuş bile attılar yani böyle. Ve o toplar yuvarlanarak her yere yayıldı. Burada o işte hükümet yetkisinin korumaları falan yerlerde topları toplamaya çalışıyorlar falan. Hem böyle bir komik pozisyon. Çok hoş. Evet, hem de o mesaj yani birçok insana gitti ve yani bu mesajlar yani sembolik ama aynı zamanda yalnız olmadığınızı gösteren eylemler. Ve bunu hani o topu alan bak birileri bir şey yaptı deyip yani yalnız olmadığını hissettiğinde yavaş yavaş güçleniyorsun çünkü güç bizde yani onlarda değil. Evet, biraz örneklerden şey yapayım dedim. Bu mesela yine Fransa'daki OHAL döneminde iklim konferansı olmuştu. O zaman eylem yapmak yasaktı OHAL döneminde ama iklim aktivistleri mesela hem bu yasayı protesto etmek için hem de iklime karşı sesleri çıkarmak için meydana binlerce ayakkabı koydular. Mesela güvenlik taşıyamıyor, herkesin katılımına açık. Bu şeye bir örnek işte boykot, yani işbirliğinin red sınıfındaki bireyler. Yani buna dair de hani illa sokakta böyle bir araya gelip işte boykot çağrısı yapmak gerekmiyor. Mesela İngiltere'de yapıldı galiba, küçük stickerlar hazırlamışlar vegan aktivistler ve hayvan ürünlerinin üstüne yapıştırdılar. Ya da işte yine adil ticaret olmayan ürünlerin veya İsrail'den gelip de, Filistin'den gelip de İsrail'in kendisine üretimiymiş gibi gösterdikleri ürünlerin üstüne işte yapıştırıp almayın, boykot edin gibi hani stickerlar yapmışlardı. Bu Castor'dan bir örnek mesela, bu galiba 2012. Şimdi Castor'un gerçekten şiddetsiz eylem örneği olarak bütün özellikleri taşıyor. Bu yüzden onun fotoğrafını koydum. Her sene yapılıyor, her sene de bir sene öncekinden daha da uzun geciktiriyorlar ve yarım saatlik geciktirme bile milyon dolarlara neden oluyor o şirketin kaybına. Ve buradaki mesela bu eylemci grup çeşitli farklı eylemler tasarlıyor. Bu bir tanesi işte tren yolunun üstünde bir blokaj eylemi yapıyor. Ama sadece bundan ibaret değil eylem. Eylemin mesela o hiç alakası olmayan metro ağında o gün mesela atıyorum saat 9'da metroya binen herkes metroyu acil durdurma şeyiyle durduruyor. Ağ tıkanıyor yavaş yavaş ve o
hiç alakası olmayan o tren yolunda etkileniyor ve zamanında çıkamıyorlar. Bu demin anlattığım bir sürü şey, burada biraz özetlemeye çalıştım. Burada söyleyeceğim, yani bunları tekrarlamayacağım, anlaşılmıyorsanız sorabilirsiniz. Lakin hani söylemeye çalıştığım şeylerden bir tanesi, biraz orayı kırmak için oraya vurgu yapmak istiyorum. Merkezi eylemlerde çok takılıyoruz biz. Merkezi eylemlerin kullanılma zamanlarından bir tanesi o baskının kurulması gereken zamanlardan bir tanesi ve bunun için ciddi bir örgütlenme çalışması yapmak gerekiyor öncesinde. Çünkü ne kadar çok insanı sokağa çıkarabiliyorsanız o kadar çok o baskı artıyor. Ve bu hani iyi bir örgütlenme yapmadığınızda kendi ağama çağırayım işte bir kişi sokağa çıkalım, bir eylem yapalım da çok da hani size getirisi olmayacak. Ne zaman mesela şey yapıyoruz, merkez eylemler yapıyoruz, sokağa çıkıyoruz, bir işte atıyorum kadın cinayetleri konusunda bir kadın öldürülüyor tekrar ve sokağa çıkıyoruz. Öfkemizi, tepkimizi göstermek istiyoruz. Tamam, gösterelim ama her seferinde bu tepkiyi, bir yere kanalize etmemiz lazım. Yani sadece eyleme çağırmak değil, o eyleme gelenleri değişimi yaratması için harekete geçirecek yollar da sunmak lazım arkasından. Bunu yapmadığımızda eyleme geliyoruz, vicdanımız rahatlıyor, bitiyor. Değişim gelmiyor arkasından. Dolayısıyla onu taktik olarak kullanmak benim için kritik şeylerden bir tanesi. Biraz oraya dair hani sizin de fikirlerinizi almak isterim. Yavaş yavaş ben konuşmayı bitireceğim. Şeyden de kısacık bahsedeyim. Yani siz de çok söylediniz. Yaratıcı araçlar, yani şiddetsiz eylemin neredeyse belki en önemli, öne çıkan kriterlerinden bir tanesi. İlla yaratıcı olmak zorunda değiliz ama bazen basın açıklaması da hani gerekir. Kurguladığımız stratejik çalışma içinde bazen basın açıklamasıyla basını bilgilendirmek gerekebilir veya hukuksal mücadele vermek bazı kampanyalarda daha ağırdır ve hani onu da yaparız. Ama çoğunlukla yaratıcılığı kullandığımız şeylerden bir tanesi konuyu gündeme taşımaktır. Yani konuyu gündeme taşırken dediğim gibi hem insanların neyle derdimiz olduğunu öğrenmesi için bunu yaygınlaştırabilmenin araçlarından bir tanesi sosyal medya, bir tanesi de medya. Ve hani bu illa ana akım medya olmak zorunda değil söyledim. Ve oralarda yer alabilmenin araçlarından bir tanesi ne kadar yaratıcıysanız ama sadece yaratıcılık da işlemiyor. Ne zaman ve nerede ve nasıl yapıldığı da kritik. Bunu başardığınızda medyada görünürsünüz. Ve medyada göründüğünüzde insanlar sorumluluğunuzu öğrenir. Ve insanlar sorumluluğunuzu öğrendikten sonra artık onları eyleme geçirmeye davet edebilirsiniz. Sevgiye ne kadar bulaşıcıysa şiddetsizlik de bence öyle bulaşıcı. Bir de buradaki yani geri bildirimler çok güzeldi. Bana çok iyi geldi. Yani umudun var olduğunu, umudun kaybolmadığını ben bir kez daha hissettim. Burada hem beni umutlandırıyor, hem mutlandırıyor hem de müthiş motive ediyor. O yüzden ben de çok keyif aldım. Çok sağ olun geldiğiniz için. Bir de bu beklentilerinizi ifade ettiniz. Bundan sonraki atölyelerde de onların bunlardan da hareketle bundan sonra hani bir şeyler katabiliriz, başkalaştırabiliriz ya böyle de geliştiririz, hep beraber devam ederiz diye düşünüyorum ve hissediyorum. Sağ olun. Evet, bu kadar az değiliz yani. Aslında çok var. Sadece bir arada olmak. Evet. Çok fazla insan. O zaman size Sen ne hissettin İlercim? Sen de anlat. Ben ne hissettim? Ben iyiyim. Örgütlenmek lazım diyorum.
kadar. Teşekkürler herkes için. Biz teşekkür ederiz. Umarım sizleri öbür serilerde de görürüz. Böyle çok hani bizim yapacağımız, her zaman bizim sunacağımız şey tasarlamadık. Hani aralarda bir beklenti de vardı işte, hani bir eylem deneyimi yaşamış, o tür şeyler tasarladık. Hani. O yüzden bekleriz. Görüşmek dileğiyle demeden önce kitabımızı da unuttuk. Gördüğünüz bir yeni çıkan kitabımız var. Şiddetsiz Yöntemler kitabı kolaylaştırıcılar için, ama ilk bölümde biraz işte şiddetsiz kampanya, şiddetsiz eylem, şiddetsizlik konularına da değindik. Hani her zaman yayın çıkaramadığımız için araya onları sıkıştık. Edinmek isterseniz Şiddetsizlik Merkezi'ne bekleriz. Veremiyorsanız e-mail atın, postayla göndeririz. Böyle.